Tam 45 milyon insan öldü. Bir dünya savaşı, ölüm kampları ya da bir nükleer saldırı yüzünden değil. İnanır mısınız? Bir kuş yüzünden. Daha doğrusu bir ülkenin o kuşu yok etmeye karar vermesi yüzünden. 1958 yılında milyonlarca insan ellerine tencereleri ve tavaları alıp sokaklara döküldü. Çatılara çıktı, ağaçlara tırmandı. Amaçları tek bir şeydi: gökyüzündeki tüm serçeleri ortadan kaldırmak. Devlet bunun ülkeyi kurtaracağına inanıyordu. Fakat kimsenin fark etmediği bir şey vardı. Doğaya açılan bu savaş tarihin en büyük insan kaynaklı felaketlerinden birine dönüşecekti. Ve birkaç yıl içinde yaklaşık 45 milyon, evet tam 45 milyon insan açlıktan can verecekti. Peki bir kuşun yok edilmesi milyonlarca insanın ölümüne nasıl yol açtı? Olayın detayları için her zamanki gibi zamanı geri sarıyoruz. ...1949'da Çin İç Savaşı sona erdiğinde ülke tamamen harabeye dönmüştü. Yıllarca süren çatışmalar, Japon işgali ve kronik yoksulluk milyonların hayatını mahvetmişti. Altyapı yoktu. Tarım ortaçağ yöntemleriyle yapılıyordu. Ancak yeni lider Mao Zedong'un hedefi sadece ülkeyi toparlamak değil, Çin'i birkaç yıl içinde küresel bir süper güce dönüştürmekti. Amerika yükseliyor, Sovyetler Birliği endüstriyel olarak devleşiyordu. Mao'ya göre Çin'in kaybedecek tek bir günü bile yoktu. Normalde bir asır sürecek olan sanayileşme sürecini yukarıdan aşağıya bir baskıyla birkaç yıla sığdırmak istiyordu. Bu plan bilimsel verilerle değil, tamamen kitlesel işgücünün ideolojik inancına dayandırılmıştı. Mao'ya göre eğer yeterince inançlı bir komünist kitle varsa doğanın kanunları da, ekonominin kanunları da bükülebilirdi. Takvimler 1958 yılını gösterdiğinde Mao büyük ileri atılım projesini başlattı. Hedef Çin'in birkaç yıl içinde İngiltere'yi ağır sanayide geride bırakmasıydı. Bu küresel yarışta ülkenin çelik üretimini bir gecede katlamak istiyordu. Ancak ortada ne yeterli fabrika vardı ne de altyapı. Çözüm üretimi halkın sırtına yıkmaktı. Tarım toplumundan bir gecede endüstri toplumu yaratma çılgınlığı evlerdeki tüm metallerin toplanmasına yol açtı. Parti görevlileri köyleri gezerek tencereleri, yemek kaşıklarını, kapı kollarını ve inşaat demirlerini söktü. Köylerin ortasına kurulan ilkel fırınlarda bu metaller eritildi. Ancak ortaya çıkan ürün sanayide kullanılamayacak kadar kalitesiz hurda yığınlarından ibaretti. Kağıt üzerinde üretim kotaları doluyordu ama gerçek bir felaket kapıdaydı. Bu çılgın süreç ülkenin tarımına çok ciddi bir darbe indiriyordu. Köylüler Mao'dan korkularından çelik kotalarını doldurabilmek için tarlaları sürecekleri sabanları ve tarım aletlerini bile eritmişti. Üstelik bu ilkel fırınları ateşleyebilmek için tarladaki meyve ağaçları kesildi. Evlerdeki ahşap eşyalar yakıldı. Totaliter sistemlerde planın başarısız olduğunu söylemek devlete ihanet sayıldığından bürokrasi yukarıya sadece duymak istedikleri sahte başarı raporlarını sunmaya başladı. Kağıt üzerinde üretim grafikleri zirveye oynarken tarlalarda ekinler çürüyordu. Ama sahte raporlarda gıda fazlalığından bahsediliyor ve gıda fazlasına inanan merkezi hükümet köylülerin elindeki son gerçek tahıl stoklarını da müsaade edince, yani ellerinden alınca, halkın elinde kışı döndürecek tek bir buğday tanesi bile kalmadı. Köylerde yavaş yavaş açlık baş gösterirken tarımsal çöküşü gizlemek isteyen hükümet yapısal hataya örtbas edecek somut bir suçlu arayışına girdi. Tabii ki sorumlu hükümet politikaları olamazdı. Bazı partili uzmanlar serçelerin yılda ortalama 4 kilo tahıl tükettiğini hesaplayarak hasat düşüşünün sorumlusu olarak bu kuşları gösterdi. Bu veri parçasının arkasında devasa bir cehalet gizliydi. Serçeler tahıl yiyordu ama aynı zamanda tarlalara dadanan çekirgeleri, bitki bitlerini ve böcekleri de avlıyorlardı. Yani tarımın doğal koruyucusuydular. Ancak karmaşık ve bilimsel çözümler yerine kitleleri harekete geçirecek basit düşmanlar yaratmayı tercih eden rejim, serçeleri mükemmel bir günah keçisi olarak seçti ve imha emri verdi. 1958'in sonlarında 4 zararlı kampanyası resmi olarak ilan edildi. Yok edilmesi gereken halk düşmanları sivrisinekler, sinekler, fareler ve serçelerdi. Devlet radyoları, gazeteler ve okullar tamamen bu canlıların imhasına odaklandı.
en çok serçe öldüren bölgelere ve çocuklara devlet nişanları, ödüller vaat edildi. Propaganda aygıtı o kadar kusursuz çalıştı ki kısa sürede tüm Çin toplumu bu kuşları yok etmenin ulusal bir kurtuluş savaşı olduğuna inandırıldı. Ortada bilimsel bir süzgeç kalmadığı için toplumda hiçbir rasyonel itiraz yükselemedi. Milyonlarca insan ekolojik bir zincirin halkasını kopardıklarında başlarına ne geleceğini bilmeden harekete geçti. Emirlerin ardından Çin genelinde eşi benzeri görülmemiş bir biyolojik imha operasyonu başladı. Milyonlarca insan sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara, damlara ve ağaçlık alanlara dağıldı. Çocuklar kuş yuvalarını bozuyor, yumurtalarını kırıyordu. Ancak en ölümcül taktik gürültü yöntemiydi. Milyonlarca insan aynı anda sanki bir düşman ordusu şehre girmiş gibi sokaklara fırlamıştı. Ama protesto etmiyorlardı. Ellerinde tencereler, tavalar ve davullar vardı. Halk vardiyalar halinde durmaksızın tencere, tava, davul ve teneke çalarak büyük bir uğultu yarattı. Buradaki amaç ürker serçelerin ağaçlara veya yere konmasını kesin olarak engellemek, onları sürekli havada kalmaya zorlamaktı. Çılgınca bir seferberlikle gökyüzündeki serçeleri avlıyorlardı. Ve o an hiç kimse bu kitlesel isterinin tarihin en büyük insan kaynaklı felaketini tetiklediğinin farkında bile değildi. Doğa kendisine açılan bu savaşa öyle bir yanıt hazırlıyordu ki faturayı 10 milyonlarca masum insanın acı dolu çığlıklarıyla kesecekti. Biyolojik olarak bir serçenin havada kesintisiz kalma süresi 15 dakikayı geçemez. Bir yere konup dinlenemedikleri her saniye kuşların kardiyovasküler sistemleri iflasa sürüklenir. Saatler süren bu gürültü terörünün ardından binlerce serçe yorgunluktan ve kalp krizinden gökyüzünden birer taş gibi toprağa düşmeye başladı. Şehir meydanlarında yüz binlerce ölü kuş kamyon kasalarında sergilendi ve rejim zafer ilan etti. Ancak bu sahte zafer doğanın vereceği yanıtın sadece başlangıcıydı. Büyük serçe katliamından hemen sonraki ilk üretim sezonunda yani 1959 yılında ekosistem kırılması yaşandı. Serçelerin Çin genelinde neredeyse tamamen haritadan silinmesiyle birlikte çekirge ve böcek popülasyonunu baskılayan en büyük doğal bariyer ortadan kalkmış oldu. Sonuç, tarihin gördüğü en yoğun ve en yıkıcı çekirge istilasıydı. Milyarlarca çekirge bulutlar halinde gökyüzünü kaplayarak Çin'in tüm tarım havzalarına çöktü. Çekirge sürüleri pirinç ve buğday tarlalarını saatler içinde tamamen tüketerek geriye sadece çölleşmiş topraklar bıraktı. İnsan eliyle bozulan ekolojik denge, insan iradesinin durduramayacağı bir doğa intikamına dönüşmüştü. 1960 yılına gelindiğinde Çin kırsalı tam bir cehenneme, devasa bir toplu mezara döndü. Tarlalarda yiyecek tek bir yeşillik kalmadığı için insanlar önce evlerindeki kedi ve köpekleri tükettiler. Ardından doğadaki kurbağalar, yılanlar ve solucanlar avlandı. Ağaçların kabukları soyulup toz haline getirilerek çorba yapıldı. Bu kaynaklar da tükenince çaresiz kalan halk midelerindeki açlık acısını bastırabilmek için yol kenarlarındaki yeşil kili ve toprakları yutmaya başladı. Toprak yemek bağırsakları ve sindirim sistemlerini kitleyerek açlıktan ölme sürecini tarifi imkansız bir işkenceye dönüştürdü. Kırsal bölgelerde açlık o kadar kronik hale geldi ki insanlar halsizlikten sokaklarda ölen yakınlarını gömecek fiziki gücü bile bulamıyorlardı. Hayatta kalma güdüsünün insan bilincini tamamen ele geçirmesi sonucu yamyamlık vakalarının yaşandığı bugün resmi arşiv raporları tarafından tescillenmiştir. Felaketin ilk ayında gidişatın bir yıkım olduğunu gören, serçe katliamının ekosistemi mahvedeceğini rapor eden cesur Çinli bilim insanları vardı. Merkeze gizli mektuplar yazarak durumun vehametini bildirmeye çalıştılar. Ancak bu raporların tamamı sümenaltı edildi. Gerçeği söyleyen akademisyenler parti düşmanları ilan edilerek çalışma kamplarına gönderildi. Çünkü ideolojik dogmanın hatasızlığı milyonlarca insanın yaşamından daha öncelikliydi. Ölü sayısı 10 milyonları aşınca rejim nihayet hatasını kabul etmek zorunda kaldı ve serçe avı acilen yasaklandı. Hatta Çin hükümeti ekosistemi yeniden ayağa kaldırabilmek için Sovyetler Birliği'nden vagonlar dolusu canlı serçe ithal etmek zorunda kaldı. Ve bu kuşları tarlalara sardı. Ancak bozulan makro dengeleri hemen toparlamak imkansızdı.
Bugün modern demografi uzmanlarının ortak tespiti bu 3-4 yıllık süreçte yaklaşık 45 milyon insanın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu zayiat 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere insanlık tarihindeki birçok konvansiyonel savaşın toplam ölüm oranından fersah fersah daha fazladır. Ve bu trajedi modern dünyaya devlet planlamasında bilimin ve liyakatın önemini gösteren en acı dersi bırakmıştır. Aslında felaketin arkasında saf bir kötü niyet değil, dogmatik bir kibir vardı. Sahadaki milyonlarca insan ellerinde tencerelerle kuş avlarken ülkelerini kalkındırdıklarına inanıyorlardı. Ancak bilimsel temelden yoksun, liyakatsiz kararlar ve eleştiriye kapalı totaliter sistemler en iyi niyetlerle başlasa bile tarihin en kanlı trajedilerini üretebilirler. Çin bugün akıl almaz bulacağımız bir kararla bütün serçeleri yok etti. Ardından 45 milyon insan açlıktan yok oldu. Eğer bu tarih yolculuğu sizin de ufkunuzu açtıysa, videoyu beğenmeyi ve bu tarz sıra dışı tarih olayları kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Bir sonraki tarih yolculuğunda yepyeni paradoksların arkasındaki gerçekleri aramak için yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve unutmayın, gerçeği anlamak için her zamanki gibi zamanı geri sarıyoruz.